Some of the names of Allah, not even the sheikhs, they're making zikr of. Bazı Allah'ın isimleri vardır ki şeyhler bile onun zikrini yapmaz. In our way, there is no permission until permission is given to you. Bizim yolumuzda sana izin verilmedikçe izin yok demektir. I know, especially in the Shafi'is, they have so many du'as and this and that, a lot, no? Şafilerde biliyorum çok fazla dualar var. I was, how old I was 13 years old. 13 Got this book from a library, The 99 Names of Allah. It's good, it's explaining. Kütüphaneden bir kitap aldım. Allah'ın 99 isimleri. At the end of the chapter of 99 chapters, they say if you recite this for 1,000 times, this is what you're going to get. 500 times is what you're going to get. A lot like that. 99. Kitabın sonunda da bu ismi okursanız, 1000 kere okursanız şu olur, bunu okursanız şöyle olur. 99 tanesini de böyle açıklamışlar. It is dangerous. Bu tehlikeli. It is like giving a machine gun to a boy. Bu küçük bir çocuğa makineli tüfek vermek gibi bir şey. It is giving a surgeon's weapon, a surgeon's knife, okay, to a man who cannot control his movements. Doktorun neşterini, hareketlerini kontrol edemeyen birisinin eline vermek gibidir. So in our way, not too much permission to do it. O yüzden bizim yolumuzda çok fazla izin yok bunu The yapmaya. only Asmaul Husna that we're doing is in the zikrs that we're doing, and even that is by inspiration and permission. Bu yaptığımız tek Esma-i Hüsna zikrimizde yaptıklarımız. Bunlar da izin üzerine yapılıyor zaten. Ya Halim, it's good Ya Halim iyidir for these days. bugünler için. Ya Hafiz is good. Ya Hafız keza öyle iyidir. We recite 100 times a day. Maybe. Günde 100'er kere oku. Why I'm saying it's dangerous also is because it comes with a lot of power. Tehlikeli dememin sebebi de çok fazla kuvvetle gelmesidir. But then if you are still not trained and you are in dirtiness, then there's more danger to that. Ama eğitimli değilsen ve hala pisliğin içerisindeysen orada tehlike söz konusu. To memorize it, it's good. Ezberlemek You're iyidir. memorizing and you're repeating anyway, no? Ezberliyorsun, tekrarlıyorsun zaten ezberlerken, öyle değil mi? Inshallah. That in the Naqshbandi way, we're supposed to recite that every Fajr anyway, the 99 names of Allah. Nakşibendi yolunda her sabah namazında zaten onu okumamız gerekiyor. Allah'ın 99 ismi. That's why we pray a little bit quickly, because you have so much to do. O yüzden biraz hızlı namaz kılıyoruz çünkü yapacak bir sürü şeyimiz var. This is all sunnats that we are doing, Bunların hepsi sünnettir yaptıklarımızın. including before you call the qamat for the fast prayer of Fajr, you have to lie down on your right side. Kâmet getirmeden önce sabah namazı için sağ tarafında Split uzanman second. lazım. Birkaç Prophet saniye. ﷺ used to do that. Peygamber Efendimiz bunu yapardı. The meaning for that, and then there's a prayer. From earth is ayats of the Quran we're supposed to recite. Imam would know these ayats more than me. I'm not a scholar. Bu bir duadır. Kur'an'dan bir ayet. Burada imamımız var. O benden daha iyi bilir. Ben bir alim değilim. From the earth I come, and the earth I'm going to return. Topraktan geldim ve toprağa döneceğim. You say inna lillahi inna ilaihi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsun ondan Okay. sonra. Then you say Allahumma tabinna al iman. Ya Rabbi, raise me with faith. Sonrasında Ya Rabbi beni imanla When you're haşreyle. getting up, and then you say Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra işte ayağa kalkıp Allahu Ekber getiriyorsun. So the meaning to that is we want our grave to be just like a split second. You die, you lay in your grave split second, and you wake up for judgment day saying Allahu Ekber. Bunun manası kabrimizdeki durduğumuz o süre tıpkı o 2 saniye 3 saniye gibi olmasını istiyoruz ve kalktığımızda da Allahu Ekber diyerek kalkmak istiyoruz. The remembrance of death is very important. Ölümü hatırlamak çok önemlidir. We're wearing turbans to remind us of death. Sarık takıyoruz bunu bize ölümü hatırlatsın diye. Prophet ﷺ is saying if you remember death 40 times a day, you die on that day, Peygamber Efendimiz, you'll be passing away, you'll be dying as a martyr. Peygamber Efendimiz günde 40 defa ölümü hatırlarsanız ve o günde ölürseniz şehit olarak ölürsünüz diye buyurmuş. So everything must make us to come closer to Allah. O yüzden her şeyin bizi Allah'a yakınlaştırması gerekiyor. But this is not a tariqat, just you're going to memorize things. Ama bu tarikat öyle
Sırf bir şeyleri I ezberleyerek was speaking to the women. This is not madrasa. olmaz. Hanımlarla konuşurken dedim zaten burası bir medrese değil. Of course, everyone must know basics. Tabii ki herkesin temelleri bilmesi I'm gerekiyor. not saying it is not important, Bunun önemsiz olduğunu da söylemiyorum. but the tasawwuf and tarikats, it is like a university. Ama tasavvuf ve tarikat üniversite gibidir. In the university, it's not, especially higher knowledge university, it is not memorizing facts. Üniversitede özellikle de yüksek seviyelerde bir şeyleri ezberlemekten ibaret değildir oradaki. Now you have to have critical thinking. Orada eleştirel bakışın da olması Now gerekiyor. you must question. Sorgulaman gerekiyor. Higher level you go, they even say whatever you learn up to now, forget about it, throw to garbage. Daha da yüksek Yes. seviyelere çıktığında ne öğrendiysen hepsini çöpe at derler. So there's a lot of thinking in this way. Bu yolda çok fazla Not düşünmek philosophy. vardır. Felsefe değil. Opening your book. Kendi kitabını açmaktır. This book will be open on Judgment Day anyway. Bu kitap zaten kıyamet gününde açılacak. Understanding your intentions, Niyetlerini anlamak. your actions and your intentions. Hem amellerini, hareketlerini hem de niyetlerini Being anlamak. very clear what you're doing it, why you're doing it. Neyi, neden yaptığını çok net bir şekilde bilmen They gerekiyor. say in tariqat it is forbidden for you to say why to the sheikh, Tarikatta şeyhe neden demenin yasak olduğu söyleniyor. but it is a question you must always ask yourself why. Ama bu soruyu sürekli de kendine sorman lazım. Same question we're going to be asked Judgment Day. Aynı soru bize kıyamet gününde sorulacak. Why you did it. Neden yaptın? Judgment Day you cannot hide. Kıyamet gününde saklanamazsın. Everything and everyone will betray you. Herkes ve her şey sana ihanet edecek. Your hands will betray you. Your Ellerin, feet will betray you. Your ayakların, eyes will betray you. gözlerin sana ihanet edecek. You don't open your book and read it now and clean up your book. On Judgment Day, everything will be open. Kitabını açıp şimdi temizlemezsen şayet kıyamet gününde her şey açığa çıkacak. In front of Allah and His Prophet. Allah ve peygamberlerinin önünde. We don't want that. Bunu istemeyiz. We want Allah to cover our book. Allah'ın kitabımızı kapatmasını, örtmesini We istiyoruz. sing Allahumma bi satrikal jamil. We say, Ya Rabbi, Ya Allah, cover me with the most beautiful cover. Beni en güzel örtülerle ört ya Rabbi diye dua ediyoruz. It's not just words now. How are you covering your wrong things right now in this world? Bunlar sözcükten ibaret değil. Sen dünyada şu anda nasıl örtüyorsun kötü şeyleri? It's a problem if you don't even think you're doing wrong things. Yanlış şeyleri yapmadığını düşünüyorsan zaten Then how are you going to bir cover? sorundur bu. Peki bilmiyorsan nasıl örteceksin? If no one can say anything to you to critique you, that means you believe you don't make any mistakes. Sen kimse eleştirmeyecekse o zaman hiçbir hata yapmadığın manasına geliyor. Buna inanıyorsun If demek. you don't believe you make mistakes, then how can you have any cover on it? Eğer bir hata yaptığına inanmıyorsan onu nasıl örteceksin? In fact, in this way, we are saying we are the greatest sinners. Hatta bu yolda tam tersi biz en büyük günahkarlardanız diyoruz. Why we must say that? Bunu neden söylememiz gerekiyor? Because the Prophet ﷺ is saying, my shafaat is for the people in my nation who commit the great sins. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ki benim şefaatim büyük günahları işleyenleredir ümmetimden. How many Muslims believing they're making great sins? Kaç tane Müslüman büyük günah işlediğini düşünüyor, inanıyor? But if you are cleaning yourself, you notice one moment of forgetting Allah, forgetting to give shukr, being angry, being stubborn, that is a great sin now. Ama kendine baktığın zaman kendine bakan kişi bir anlık bile unutmak, şükrü unutmak, Rabbini unutmak bu en büyük günahtır. Then Bu that's the şekilde time bakar. you will ask for shafaat. İşte o zaman şefaati dilemeye He is başlarsın. the prophet of mercy. Çünkü kendisi rahmet peygamberidir. You ask and he will give. Sen ondan istersen o sana verir. He's not going to give when we ask for shafaat. Şefaat istesek vermez mi? But what is it that we want? Why we want it? Ama ne istiyoruz ve neden istiyoruz? If we are asking to get rid of our wrong characteristics, it will come. Eğer kötü sıfatlarımızdan kurtulmayı diliyorsak bu gelir yardım. The most difficult thing for a man is to follow another man. Bir adam için en zor şey başka bir adamı takip etmektir. So it's just like me. O aynı benim gibi dersin. He knows less than me. Benden daha az biliyor.
He's too black, he's too white, he's too brown, he's too yellow, Çok siyah, çok beyaz, çok sarı, too short, too tall. çok kısa, çok uzun. Something. Bir şey bulunur. He's made of clay, Topraktan yapıldı. made of fire. Ben ateşten yapıldım. Something. But you are looking at the external. Ama sen dışarıya bakıyorsun, şekle bakıyorsun. If you have eyes of the heart, you see what is inside, what is behind that. Kalp gözün olsa onun arkasında olanı görürsün. Then you're not going to be tricked by your eyes, O zaman da gözlerin seni aldatmaz. because your heart will open. Çünkü Inshallah. kalbin açılır inşallah. That one will test you. O zaman seni imtihana çekeriz. You think you're going to say I love and you're not going to be tested. Seviyorum deyip imtihana çekilmeyeceğini mi zannediyorsun? May we pass, inshallah. İnşallah geçenlerden oluruz. Tamam. Selamun Aleyküm.